Herkese merhaba, Top Eleven'ın değerli menajerleri. Bir pazar videosuyla daha karşınızdayım. Kapsamlı bir hazırlık yaptım gördüğünüz gibi. Oyuncuları tek tek inceliyorduk arkadaşlar. Geçen hafta kaleciyi inceledik. Bu hafta defansı inceliyoruz. Bir defans oyuncusu nasıl olmalı? Hangi mevkileri verirsek gri özelliklerden en aza indirebiliyoruz veya kendi istediğimiz özellikleri yapıyoruz veya özel yetenekler neler ve bunlarla alakalı oyun tarzları ve oyun içerisindeki görsellerle alakalı bir video olacak arkadaşlar. Siz çayınızı yudumlarken ben de bu güzel büllür sesimle beraber pazarınızı şenlendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ve şimdi gelelim defans oyuncularımız arkadaşlar. Defans oyuncumuz yani DC burada da oynatabilirsiniz. Böyle üçlü defans da yapabilirsiniz. Ama öncelikli olarak defans oyuncumuzu belirleyelim. Ve eğer sadece defans oyuncusu özelliklerindeyse bu oyuncu, bu oyuncunun özellikleri böyle oluyor arkadaşlar. Tamamen top çalma ve koyu grileri siz de görüyorsunuz şu anda. Genelde koyu griler bu şekilde kalıyor ve bayağı da fazla kalıyor bence. Eğer bir oyuncuya sadece düz bir DC verirseniz, DC'li bir oyuncu size bu şekilde geliyor. Bunları zaten siz de biliyorsunuz ama bu DC'nin yanına bir de DR koyarsanız eğer veya DL koyarsanız, yani DC veya DL, şu ikisinden birini koyduğunuzda o zaman da bu oyuncumuzun gördüğünüz gibi koyu gri özelliklerinden sadece ortası da açılmış oluyor ve ortayı da böylelikle açmış oluyorsunuz. Bence güzel bir özellik oluyor ortayı için. Ama en önemlisi sadece ortada açılmıyor tabii ki, fark ettiğimiz gibi. Bir de hız açılıyor. Bence önemli olan kısım bu zaten. Hızın açılması. Eğer hız açıldığındaysa bu sefer oyuncu kanattan daha iyi bir şekilde, yani kanattan daha verimli oluyor. Ara toplara daha net bir şekilde girdiğini söyleyebiliriz. DC, DR, bir de eğer bunun yanına bir de DC, DR, DL'yi eklersek ne olur? DC, DR ve yanına bir de DRL'yi eklediğinizde, yani şöyle bir mevkilendirme olduğunda bu oyuncuda, bu sefer de arkadaşlar, yani daha doğrusu şöyle de gösterebilirmişim. Uzun harcalı hazırlamışım onu. Bu sefer de ne açılıyor? Yani çok da bir şey açılmıyor aslında. DC, DL ile kıyasladığımızda fazla bir özellik açılmıyor. Gene aynısı kalıyor hatta. Yani çok da bir şeyin değiştiği yok yani. Bu böyle kalıyor. DC, DR, DL'yi de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Bence daha da önemli olan kısım ise oyuncuya orta saha özelliklerinden vermek. Orta saha özelliklerinde DC, DR ve MR'yi verdiğinizi varsayalım. Bu sefer de eğer MR verdiğinizde oyuncunuza, diğerinden farklı olarak bu sefer her iki tane özellik olan pas verme ve top sürme de açılıyor ve oyuncunuz daha da verimli bir hale geliyor. Ve sarı bir yetenek de verdiğiniz için bu sefer özel yeteneklerden de kullanabilirsiniz. Ona da değineceğim. Ve bir de DMC verirseniz eğer, DC, DMC, DL tarzında bir oyuncu verdiğinizde, bu sefer mesela buna DMC verdiğinizde bu sefer top sürme aktif olmuyor. Sadece pas verme açılmış oluyor. Burada da pas vermeyi, eğer oyun tarzı kullanılacaksa onu da değerlendirebilirsiniz. Tabii ki yaratıcılık da aktif oluyor. Benim en sevdiğim özelliklerden biri ise şu DC, DMC'yi değindik mi acaba? Buna da verirseniz pas verme ve yaratıcılık açılıyor. Bunlara değindik, bunlara değindik, bunlara değindik. Yani benim en çok sevdiğim iki tarzdan ise mevkilendirilme açısından benim için ideal olan arkadaşlar, bir bu, diğeri de bu. Yani burada da fark ettiğiniz gibi sizde, yani iki tane koyu gri kalıyor sadece. Bu iki koyu gri kaldığı için de diğerleri daha verimli bir şekilde gelişiyor. Bence koyu grileri en aza indirenlerdenim ben de. Burada koyu grilerle açık grilerin yarı yarıya olmasına dikkat edin. Yoksa oyuncu da güzel form tutmuyor. Mesela bu %1 olan olmaları bunların çok form göstermeyeceği anlamlarına da gelebiliyor. Bir de mevkilendirmeye değinelim. Mevkilendirmede ise oyuncunun tamamen siz istediğiniz özelliklerde mevkilendirme yapabiliyorsunuz. Hatta şu şurada dursun. Bunun üzerinden değerlendirme yapalım. Burada eğer hava topu hakimiyeti verirseniz bu oyuncunuza,
Şöyle koyalım. Hava topu hakimiyeti verirseniz kafa vuruşları daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Eğer güçlü defansta verirseniz, bu da çok mu yaban bir anlatım oldu ya? Çok sanki sıfırdan anlatıyormuşuz gibi oldu ya. Güçlü defans verirsek de bu oyuncuya, bu sefer de güç olarak özelliği de güçleri daha çok artacaktır. Yani böyle arkadaşlar, siz zaten bunların çoğunu biliyorsunuz. Yani ben bu kadar kapsamlı anlatmayı çok da planlamıyordum. Bu şurada dursun. Bizim defans oyuncumuz burada dursun. Buna tabii ki bazı şeyler de verebiliyoruz. Özel oyun tarzları da verebiliyoruz. Oyun tarzlarında ise pasör stoper, çakılı stoper ve normal stoper şeklinde. Bizim bir anketimiz de vardı. Ankette yaptık. Ankette en çok pasör stoper, hatta yani çakılı stoper çıktığını söyleyebilirim. En çok katılan arkadaşların çoğu çakılı stoperi tercih etti. İkincisi de pasör stoper vardı. Ve üçüncüde de normal stoper vardı. En çok Top Eleven'dakilerin tercihi çakılı stoper oluyor. Çakılı stoper tarzında değerlendirebiliriz oyuncuya. Bu oyuncumuza çakılı stoper de verebiliriz. Ama benim mevkilendirilmem genelde DC, ya hangi ayağı kullanıyorsa DR ya da DL ve devamında MR'yi veriyorum. Çünkü şurada da gördüğünüz gibi koyu grilerden sadece 2 tanesi kalıyor ve oyuncu sahada da daha efektif oluyor. Çünkü hızı da açmış oluyoruz böylece. Hem hızı açıyoruz, hem yaratıcılık çok önemli değil. Pas vermeyi açıyoruz ve ortayı da açıyoruz zaten. Böylelikle bu üçüyle beraber çok efektif bir defansif bir oyun sağlayabiliyoruz. Şimdi bir de şeye de değinelim. Şuraya ben bir video getireyim. Şurada bir video bulunsun. Böyle yapalım. Yaklaştıralım biraz daha. Bir defansta peki şu özelliklerde en çok dikkat edeceğimiz gerekenler, hem rakip analizimizde hem kendimiz yapacağımız analizlerde pozisyon almaya çok dikkat etmemiz lazım. Şu anda siz de yandaki videoda gördüğünüz gibi pozisyon almaya eğer dikkat etmezseniz oyuncular çok rahat offside'ı bozabiliyor, offside'ı de yapabiliyor. Tabii ki bununla beraber hız. Hıza da ayrıca önem vermek gerekir. Diğer ikinci versiyonda tabii ki defansın olmazsa olmazları top çalmayla markaja değinmedim. Aslında bunlar en önemlisi zaten. Top çalma ve markajı çok iyi olması lazım. Zaten siz şu pozisyon almayla hızı yüksek tuttuğunuzda bu sefer diğer menajerlerden otomatik olarak daha bir farkınız olabiliyor. Tabii ki defanstaki en önemli özelliklerden bir diğeri de kafa vuruşu. Ben buna çok bakıyorum. Rakipleri analiz ederken kafa vuruşu düşük olan oyuncuların üzerinde oynuyorum genelde. Cesaret de önemli çünkü oyuncu sahada çok pasif kalmamalı. Cesaret olmalı ve cesareti de tetikleyen agresiflik zaten. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Eğer oyuncunuza fazla böyle DC, MR tarzında bir özellik verdiyseniz eğer, bu sefer özel mevkilerde bu oyun kurucuyu da verebiliriz biz bu oyuncuya. Eğer oyun kurucu verdiğimizde bu sefer hem mesela güçlü defans verdik hem de oyun kurucu verdik. Defanstan da oyun kuracaktır. Bu da bizim pas vermemizi aşırı derecede sağlayacaktır. Asist pasları yapacaktır oyuncu veya asist yapacaktır. Bence çok daha verimli olacaktır bu şekilde. Hıza da değindik. Yaratıcılık çok önemli değil ve güç tabii ki. Güç ise yani daha çok top çalmayla alakalı bir durum ve kafa vuruşuyla alakalı bir durum. Eğer şunları bir sileyim, sadece bu ikisi kalsın. Top çalma, kafa vuruşu ve güç çok önemli. Çünkü güçlü değilse eğer defans oyuncumuz bu sefer yeterince verimli olamıyor. Yani hem toplara çıkamıyor hem de birebir de zayıf kalıyor. Sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Kondisyonda ise oyuncunun kondisyonları özellikle maçların ikinci yarısından sonra çoğu maç çözülüyor. Çünkü maçlara genelde 90 üstü kondisyonla çıkmakta fayda var. Ne kadar iyi o kadar verimli oluyor. Bir DC'de olmazsa olmaz benim değindiğim, benim ortaya çıkarttığım özellikler genelde bunlar. Bence defansa şimdi premium yetenekler de verebiliriz. Şu pas kesici, eğer orta sahadan DMC verdiysek biz bu oyuncumuza veya MC, o zaman şu pas arasına girme ustası da yapabiliriz buna. İkinci özel yeteneği böyle de verebiliriz. Ama buna da şey yapamadık. Eğer defansta kaldıysa bir de durdurucu özelliği var. Bu da topun önüne geçiyor.
Aslında bu biraz daha böyle cesaret özelliğini arttırıyor ve yani agresiflik o kadar değil de top markaj da arttırdığını düşünüyorum. Maçlarda bunları fark ettim. Benim defans özelliklerimde genelde oyuncular yani top 11'ın defansı genelde bu şekilde arkadaşlar. Sizin bunlara eklemek istedikleriniz varsa bir defans DC oyuncularının genelde profilleriyle alakalı burada bir muhabbet etmiş oluyoruz. Ben de pazar günleri böyle bir video çekmiş oldum. Biraz böyle kapsamlı, abuk subuk bir anlatım olduysa kusura bakmayın. Çok böyle detaya girmek istemiyordum açıkçası. İçerik buraya kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda DL, DR'nin de anketini yapacağım. Onları da değineceğiz. Böylelikle tüm oyuncularımız, tüm mevkilere böyle kısım kısım değinmiş olacağız. Hem de sizin yorumlarınızla beraber de bayağı bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden de ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, iyi günler arkadaşlar.